İş yerinizde bir kamera var. Belki üretim alanında, belki girişte, belki de kasanın hemen yanında. Peki bu kamera sizi hangi amaçlarla, ne zaman, ne şekilde kayıt altına alabilir? Bunun bir sınırı yok mudur? Kişisel Verileri Koruma Kurulu 8 Haziran 2026 tarihinde tam da bu konuda bir kamuoyu duyurusu yayınladı. Çünkü kurula bu konuda o kadar çok şikayet gelmişti ki artık bir durun deyip bunun sınırlarını gösterme gereği duydular. Biz de bugün tam olarak bu konuyu konuşacağız. Merhaba, ben Ayşe Güzengin. 15 yıldır avukatlık yapıyorum. Son 10 yıldır teknolojik hukuk alanında uzmanlaşıyorum. Bu konuda yurt dışında yüksek lisans yaptım ve şirketlere teknolojik hukuk alanında danışmanlık veriyorum. Bu kanalda yapay zeka, kişisel veriler ve dijital haklar konusundaki gelişmeleri sade bir dille anlatmaya çalışıyorum. Şimdi öncelikle bu konuda sorun nedir ve neden şu an gündeme geldi bir ona bakalım. Güvenlik kameraları adı üstünde güvenlik için kullanılan kameralar. Yani iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, fiziki güvenliğin sağlanması, kazaların önlenmesi, hırsızlığın önlenmesi gibi amaçlarla kullanılıyorsa bunlar meşru kullanımlar ve tabii ki önemli gerekçeler. Ancak şimdi sorun nerede başlıyor? Bu amaçla kurulan güvenlik kameraları öyle açılarda, öyle sebeplerle, öyle sürelerde kullanılıyor ki artık amacından çıkıyor ve insanların özel hayatına müdahale eden bir noktaya geliyor. Bu sebeple de Kişisel Verileri Koruma Kurulu çok fazla şikayet almış ve tam olarak da bu sebeple bir sınırları gösterme, tekrar hatırlatma gereği duymuşlar. Şimdi bu duyuruda Kişisel Verileri Koruma Kurulu çok net bir çerçeve çizdi. Bu çerçeveyi aslında 3 başlık altında inceleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi amaç sınırlılığı. Yani dediler ki kamerayı hangi amaçla kurduysanız o amaçla kullanmaya devam edin. Ki her amaç meşru mu? Hayır. Biraz önce saydığımız iş yerinin güvenliğini sağlamak, hırsızlığın önlenmesi, kazaların tespiti gibi amaçlar meşru amaçlar. Ama çalışanlar gerçekten çalışıyor mu? Verimliler mi? Disiplinliler mi gibi amaçlar meşru amaç olarak sayılmıyor güvenlik kameraları için. İkinci başlığımızda kamera koyamayacağımız yerler sayıldı. Bu alanlar nereler? Tuvalet, soyunma odası, mescit, dinlenme alanı, bu alanlara kesinlikle güvenlik kamerası kurulamaz. Çünkü bu alanlar iş yerinin sınırları içinde olsa dahi özel alan olarak sayılıyor. Üçüncü konumuz ses kaydı. Bu çok önemli bir konu. Çünkü ses kaydı ile kamera kullanmak görüntü kaydına göre çok daha ağır bir müdahale olarak sayılıyor ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu da diyor ki ses kaydı almanız için çok önemli bir gerekçeniz olmalı ve çok ciddi bir hukuki zemini olmalı bunun. O yüzden tekrar tekrar değerlendirilmesi gereken bir konu. Ve tüm bu başlıkların üstünde de çalışanların bilgilendirilmesi gerekiyor. Yani çalışanlara kameralar tamam var ama nerede var? Hangi açılarda? Hangi amaçlarla? Ne kadar süre kayıt alıyorlar? Bu kayıtlar ne kadar süre saklanıyor? Tüm bu konularda açık bir bilgilendirme sağlanması gerekiyor. Bu kurallar aslında yeni değil. Kişisel Verileri Koruma Kurulu bu konularda daha önce kararlar verdi. Örneğin 2023 yılında bir eğitim kurumu karşı tarafı bilgilendirmeden hem görüntü hem ses kaydı almış ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu da ses kaydının ölçülülük ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle 2023 yılında 230 bin lira para cezası vermiş. Bunun 200 bin lirası sadece ses kaydı için. Yine 2023 yılında bir üretim şirketinde mescide kamera yerleştirilmiş ve şirket de demiş ki biz iş sağlığı ve güvenliği için tehlikeli sınıftayız ve dolayısıyla da üretim alanında devamlı kamera bulundurmak zorundayız. Mescit de üretim alanının içinde ve gerçekten burada Kişisel Verileri Koruma Kurulu da mescidin bağımsız bir bölüm olup olmadığını incelemiş. Yani buradaki konu aslında kameranın kullanılması ya da kullanılmaması değil. Kamera nerede, hangi açıyla, ne şekilde kullanılıyor? Bunların hepsi olay bazında ayrı ayrı inceleniyor. Avrupa'ya bakalım. Avrupa'da da aslında benzer bir tablo var Türkiye ile. Örneğin Almanya'da H&M'e verilen çok büyük bir para cezası var bu konuda. Çünkü H&M servis alanlarında izin dönüşü yapılan hoş geldin partilerinde çalışanlarını kayıt altına almış. Tabii çalışanlar burada tatil deneyimlerini, hastalıklarını, ailelerini, hatta dini inançlarını bile anlatıyorlar. Ve tabii ki bu kayıt da GDPR için çok büyük bir ihlal anlamına geliyor ve 2020 yılında 35,3 milyon euro para cezası kesilmiş H&M için. Bu da Almanya tarihinin en yüksek iş yeri gizliliği cezası olarak değerlendirilmiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de iş yeri gözetimi konusunda bir orantılılık testi uyguluyor ve bu testte çalışanlar bilgilendirildi mi, gözetimin kapsamı nedir, yoğunluğu nedir, daha az müdahaleci bir yöntem mümkün müydü gibi sorular soruyor
Biz aynı soruları Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun yayınladığı kamuoyu duyurusunda da gördük. Yani Avrupa'da da bizimle benzer tablo var. Peki bu duyurudan sonra işverenler ne yapmalı? Öncelikle mevcut kamera sistemini bir gözden geçirmekte fayda var. Her kameranın bir amacı olmalı ve gerçekten o amaç için kullanılıyor olmalı. Örneğin siz girişe bir güvenlik kamerası koydunuz güvenlik gerekçesiyle ve çok da haklı bir gerekçeyle. Ama bu kamera hem girişi hem de girişte oturan personelin bilgisayar ekranını görüyorsa burada belki biraz amacından sapmış oluyor olabilir. Onu da bir değerlendirmek gerekiyor. İkinci konu çalışanlara aydınlatma yapılması. Burada iş yerlerinde bulunan "Burada kamera kaydı yapılmaktadır" levhası tek başına yeterli bir aydınlatma değil. Kaç tane kamera var, nerelerde, hangi amaçla kullanılıyor, kimler erişebiliyor? Bütün bu soruları cevaplayan gerçek bir aydınlatma yapılması gerekiyor çalışanlara. Burada yine önemli bir konu saklama süreleri. Genelde güvenlik kameralarının otomatik imha süreleri oluyor. Genelde 3 ay, 6 ay gibi süreler oluyor. Ama bazen çok uzun süre kayıt yapan kameralar da görebiliyoruz. Bu da açıkçası biraz amacıyla bağdaşmayan bir durum. Yani neden? Diyelim ki siz güvenlik sebebiyle o güvenlik kamerasını kullanıyorsunuz. En fazla 3 ay, 6 ay geriye gitmeniz gerekiyor bu sebeple. Yani bir hırsızlık olduğunda bunu zaten herhâlde en geç 6 ay içinde fark edersiniz ve 6 ay geriye gidip bakmanız gerekiyor o kamerada. Bundan daha uzun bir süre artık biraz gereksiz olabilir. O yüzden burada sadece doğru açıda kullanmak, çalışanlara bilgilendirme yapmak değil, bu işlem gerekli bir süre için mi yapılıyor, gereğinden fazla mı kayıt alınıyor konularının da değerlendirilmesi gerekiyor. Özet olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu 8 Haziran 2026 tarihinde iş yerlerinde güvenlik kamerası kullanımına ilişkin çok kapsamlı bir duyuru yayınladı. Bu duyuruda dediler ki kamera yalnızca belirli meşru amaçlarla kullanılabilir. Genel denetim, verimliliğin takibi gibi amaçlar meşru değildir dediler. Tuvalet, soyunma odası, mescit gibi alanlarda güvenlik kamerası kullanılamaz. Ses kaydı çok ağır bir müdahaledir dediler ve en önemlisi de aykırılık halinde çok ciddi idari para cezaları uygulanabiliyor. Avrupa'da da bunun çok ağır örnekleri var, unutmayalım. Bu duyuru hem çalışanlar hem de işverenler için çok önemli. Bu tür konuları Verimap'te konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.